Yapay zeka kendi kendini geliştirebilir mi? Huxley-Gödel makinesi teori ile pratiği buluşturarak yazılım ajanlarının kendi kodlarını öz yükseltmesini sağlıyor. Bu video Gödel makinesi konseptinden hareketle meta verimlilik performans uyumsuzluğu sorununu, Claude düzeyi meta verimlilik çözümünü ve bu yöntemlerin birbirinden nasıl ayrıldığını örneklerle açıklıyor. Sonuç olarak Huxley-Gödel makinesi kodlama becerisinde insan seviyesine ulaşan, kendi kendini iyileştiren ajanların önünü açıyor. Bir yapay zeka kendi kodunu yeniden yazarak gitgide daha akıllı hale gelebilir mi? Bu soru 1960'lardan beri bilim insanlarını meşgul ediyor. İnsandan daha zeki bir makinenin kendini sürekli geliştirmesiyle bir zeka patlaması yaratabileceği fikri I.G. Good gibi öncüler tarafından ortaya atılmıştı. 2003'te ise Jürgen Schmidhuber, Gödel makinesi adını verdiği teorik bir model önerdi. Bu hayali makine yalnızca uzun vadeli faydasını kanıtlayabildiği kod değişikliklerini kabul ederek kendi kendini mükemmelleştirebilirdi. Ne var ki her kod değişikliğinin faydasını formel olarak ispatlamak pratikte neredeyse imkansızdır. Peki Gödel makinesi fikrini gerçek hayatta yakalamak mümkün mü? İşte Huxley-Gödel makinesi tam da bu sorunun peşinde. Son yıllarda araştırmacılar Gödel makinesinin katı gerekliliklerini yumuşatarak kendi kodunu yazan yapay zeka konseptini pratiğe dökmeye başladılar. Örneğin 2025'te tanıtılan Self-Improving Coding Agent adlı sistem, büyük dil modellerini kullanarak kendi kod tabanını otonom biçimde düzenleyip geliştirdi ve kodlama testlerinde kayda değer iyileştirmeler sağladı. Benzer şekilde Darwin-Gödel makinesi DGM isimli bir diğer yaklaşım, evrimsel bir stratejiyle çalışarak farklı kod versiyonlarından oluşan bir arşiv oluşturdu. Bu arşivden rastgele seçtiği ebeveyn ajanları temel bir dil modeline kendi kodlarını geliştirip yeni çocuk ajanlar oluşturmak için kullanıldı. Darwin-Gödel makinesi açık uçlu keşif sayesinde performansını önemli ölçüde arttırdı ve yaklaşık %20 başarı oranından %50'ye kadar yükseltti. Bu tür sistemler yapay zekanın kendi kendini geliştirmesi konusunda ilk somut adımlardı. Ancak hepsi bir ölçüte göre en başarılı görünen kod versiyonlarını seçip onların üzerinden ilerliyordu. Tam da bu noktada gizli bir sorun ortaya çıktı. Araştırmacılar kendi kendini geliştiren ajanlarda beklenmedik bir meta verimlilik performans uyumsuzluğu tespit etti. Bu ne anlama geliyor? Basitçe bir kodlama ajanının mevcut testlerde aldığı yüksek puan onun gelecekte daha iyi versiyonlar ortaya çıkarma potansiyelini garanti etmiyor. Başka bir deyişle en parlak öğrenci her zaman en başarılı hoca olmaz. Örneğin çok yüksek puan alan bir ajan bir sonraki nesil kendi kopyalarını geliştirme konusunda duraklama yaşayabilir. Buna karşılık ortalama bir performansa sahip bir ajan ileride çok daha yetenekli torunlar üretebilir. Darwin-Gödel makinesi ve Self-Improving Coding Agent gibi yöntemler anlık performansı yüksek ajanlara öncelik verdiği için bazen verimsiz dallara saplanıp kalabiliyordu. Kısa vadeli puanlara dayalı ölçütler ile uzun vadeli gerçek gelişim arasında zayıf bir korelasyon var. Yani performans odaklı sezgisel kurallar bir ajanın öz yükseltme kapasitesini ölçmekte yetersiz kalıyor. Bu uyumsuzluk kendi kendini geliştiren sistemlerde büyük bir engel olarak belirlendi. Bu soruna meta verimlilik açısından bakabiliriz. Meta verimlilik bir ajanın kendi kendini geliştirme üretkenliğidir. Yani o ajanın kodunu değiştirerek gelecek nesillerde ne kadar ilerleme kaydedebileceğinin bir ölçüsü. Bu problem kısa vadeli başarı ile uzun vadeli meta verimlilik arasındaki kopukluğu ifade eder. Bu kopukluğu gidermek için yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardı. Çözüm evrim biyolojisinden ilhamla geldi. Ünlü biyolog Julian Huxley, canlıların klatlar yani ortak bir atadan gelen soy hatları halinde incelenebileceğini söylemişti. Bu fikir yapay zekaya uyarlandı ve Claude düzeyi meta verimlilik metriği tanımlandı. Kısaca Claude düzeyi meta verimlilik denilen bu ölçüt bir ajanın tüm torunlarının performanslarının bir bileşkesini alıyor. Böylece tek bir sürümün puanına bakmak yerine o sürümün başlattığı soy hattının ne kadar başarılı olduğuna bakıyoruz. Örneğin ajan A adlı bir sürüm düşünün. Onun yaptığı değişiklikler sonucu ortaya çıkan bütün çocuk, torun ve ileriki nesil ajanların test başarıları ne düzeyde? Ajan A'nın meta verimliliğini bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım anlık değerlendirmeden nesiller boyu değerlendirmeye geçerek bir ajanın ileride ne kadar iyi halefler üretebileceğini çok daha doğru öngörmemizi sağlıyor. Bu metriğin en çarpıcı yanı bizi yeniden Gödel makinesi hayaline yaklaştırması oldu. Araştırmacılar eğer bir Oracle, hakikat kaini gibi mükemmel bir hesaplayıcı vasıtasıyla
Gerçek meta verimlilik değerlerini bilseydik Gödel makinesinin kararlarını taklit edebileceğimizi gösterdiler. Nasıl mı? Gödel makinesi ne yapıyordu? Sadece uzun vadeli faydayı arttıran değişiklikleri kabul ediyordu. Biz de bir ajanın uzun vadeli faydasını onun kladının toplam başarısı olarak düşünürsek bu metriği yükselten değişiklikleri kabul et diyebiliriz. Gerçek metrik değerlerine erişimimiz olsaydı bir kodlama ajanı Gödel makinesi gibi davranabilir, her adımda kendi koduna ancak soy hattının genel başarısını arttıracak modifikasyonları eklerdi. Tabii ki gerçekte bu metriği kusursuz hesaplamak imkansız. Çünkü bunun için geleceği görmek gerek. Ancak bu fikir bize pratikte yol gösterecek çok önemli bir ipucu veriyor. Uzun vadeli meta verimlilik tahminlerini kullanarak Gödel makinesinin optimize stratejisine yaklaşabiliriz. Huxley-Gödel makinesi bahsettiğimiz fikirleri pratiğe döken yeni nesil bir algoritma. Bir kodlama ajanının kendi kendini geliştirme sürecini bir ağaç araması problemine dönüştürüyor. Nasıl bir ağaç? Kök, düğüm, elimizdeki başlangıç kodlayıcı ajan şeklinde gelişen bir ağaç. Bu ajan kendini biraz değiştirip yeni bir kod versiyonunu üretiyor. Bu bir dal oluşturuyor. Sonra başka değişiklikler, başka dallar. Zamanla farklı modifikasyonlarla dallanmış bir ajan soy ağacı oluşuyor. İşte Huxley-Gödel makinesi bu ağaçta nereyi genişleteceğine, yani hangi dalda yeni bir çocuk ajan üreteceğine ve nereyi değerlendireceğine, yani hangi ajanın performansını teste tabi tutacağına karar veren akıllı bir mekanizma içeriyor. Bu makinenin en önemli rehberi biraz önce bahsettiğimiz Clade meta verimlilik tahminleri. Her bir düğüm için, yani her bir ajan sürümü için o ajanı merkez alarak bu metriği tahmin etmeye çalışıyoruz. Elbette gerçek metrik bilinemez. Ama makine bunun bir tahminini sürekli güncelliyor. Pekiştirmeli öğrenme ve bandit problemi teknikleri burada devreye giriyor. Bu makine hangi dalın ajanının genişletilmeye değer olduğu konusunda belirsizlik altında karar vermek için Thompson örneklemesi adı verilen bir yöntemi kullanıyor. Thompson örneklemesi sayesinde makine her bir ajanın gelecek vaat etme ihtimaline dair bir dağılım üzerinden rastgele seçim yapıyor. Böylece hem en umut verici görünen dallara ağırlık veriyor hem de ara sıra sürpriz şekilde düşük puanlı ama potansiyelli dalları keşfetme şansını kaybetmiyor. Bir bakıma bu makine hangi ajanın soyunda ümit var sorusunu sürekli sorup deneysel olarak yanıtlıyor. Bu makinenin bir diğer yeniliği genişletme, yeni bir ajan üretme ile değerlendirme, bir ajanın kodunu test etme adımlarını birbirinden ayrık hale getirmesi. Önceki sistemlerde genelde her yeni oluşturulan ajan hemen teste sokuluyordu. Bu makine ise esnek bir zamanlama kullanarak bazen paralel olarak yeni ajanlar üretip diğer yanda mevcut bazı ajanların testlerini yürütüyor. Bu asenkron yapı bilgisayar kaynaklarını daha verimli kullanmayı sağlıyor. Yani bu makine bir yandan gelecek vaat eden dallarda hızla yeni çocuklar üretirken bir yandan da bu çocukların ne kadar başarılı olduğunu gerektiği anda ölçüyor. Bu sayede zaman kaybetmeden en iyi soy kollarını belirleyebiliyor. Özetle Huxley-Gödel makinesi 3 karar politikası etrafında işliyor. Seçim politikası. Yeni bir ajan mı üretmeli yoksa mevcut bir ajan mı test edilmeli? İkincisi genişletme politikası. Hangi ajan kendini kopyalayıp değiştirsin? Yani hangi dal genişletilsin? Üçüncü ve son aşamada değerlendirme politikası. Hangi ajan mevcut performansına bakılmak üzere teste sokulsun? Bu kararlar metrik tahminleri ve Thompson örneklemesiyle desteklenen bir pekiştirmeli öğrenme çerçevesinde yürütülüyor. Sonuçta makine Gödel makinesinin sadece işe yarar, değişikliği kabul et idealine yakınsayan pratik bir öz gelişim algoritması olarak karşımıza çıkıyor. Peki Huxley-Gödel makinesi gerçekten işe yarıyor mu? Yapılan deneyler bu soruya güçlü bir evet diyor. Bu makine kodlama becerilerini ölçen SWE Bench ve Polyglot adlı benchmarklarda önceki yöntemleri geride bıraktı. Örneğin kısıtlı bir görev setinde HGM'nin keşfettiği en yeni ajan %56.7 başarı puanına ulaştı. Oysa aynı görevlerde DGM %53.3'te, SICA ise %50'de kaldı. Dahası HGM bu sonuca çok daha az sürede ulaştı. Paralel ve akıllı arama sayesinde 800 değerlendirme adımında HGM, DGM'den 6 ila 7 kat daha az işlem saati harcadı. SICA ise ne yazık ki belirli bir noktadan sonra teknik bir engele takılıp ilerleyemedi. Büyük dil modelleri bağlam penceresini aşma sorunu. Yani Huxley-Gödel makinesi sadece daha zeki ajanlar bulmakla kalmadı. Bunu daha verimli bir şekilde gerçekleştirdi. En etkileyici sonuçlardan biri HGM'nin bulduğu bir ajan sürümünün neredeyse insan seviyesine ulaşması oldu. Bu ajan GPT-5 tabanlı bir model olarak SWE Bench Lite adlı test paketinde insanlar tarafından elle tasarlanmış en yeni kodlama ajanının resmi skorunu yakaladı. Üstelik HGM bu ajanı GPT-5'in küçük bir versiyonuyla farklı bir veri setinde optimize etmişti. Buna rağmen ortaya çıkan çözüm
daha büyük modele ve yeni test setine gayet iyi uyum sağladı. Bu HGM'nin bulduğu iyileştirmelerin genelleştirilebilir ve sağlam olduğunu gösteriyor. Kısaca bu makine teoride mümkün denilen insan seviyesinde kendi kendini geliştiren yapay zeka hedefinin pratiğe dökülmesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Huxley-Gödel makinesi ve benzeri kendi kendini geliştiren kodlama ajanları yazılım geliştirme dünyasında ufuk açıcı bir potansiyele işaret ediyor. Bu sistemler şimdilik kontrollü benchmark ortamlarında test edilse de ileride gerçek dünya yazılım projelerinde otonom iyileştirmeler yapabilirler. Düşünün, bir yapay zeka programı kendi kod tabanını analiz edip performansı veya hatasızlığı arttıracak yamalar uyguluyor. Yeni özellikler ekliyor ve bunu döngüsel olarak sürdürüyor. Bu yazılım mühendisliğinde verimliliği arttırabileceği gibi insanların öngöremeyeceği yaratıcı çözümlerin de keşfedilmesini sağlayabilir. Elbette bu güçle birlikte bazı riskler ve sorular da geliyor. Kendi kendini modifiye eden bir yapay zeka sınırlarını ne kadar zorlamalı? HGM ve DGM gibi çalışmalarda güvenlik için her adımda insan onayı veya sandbox korumalı ortam kullanıldı. Gelecekte bu ajanlar daha da karmaşıklaştıkça kontrol ve güvenlik mekanizmalarının da gelişmesi gerekecek. Ancak şurası net, yapay zekanın meta seviyede öğrenme kabiliyeti, yani nasıl öğrenip gelişeceğini öğrenmesi, yapay zeka araştırmalarında yeni bir çağın kapısını aralıyor. Huxley-Gödel makinesi de bu çağın öncü adımlarından biri. Sonuç olarak Huxley-Gödel makinesi, Gödel makinesinin teorik mükemmelliğini pratikte yakalamaya çalışan heyecan verici bir adım. Bu yaklaşım meta verimlilik performans uyumsuzluğu sorununu uygun gördüğü metrik ile aşıp yapay zekaların kendi evrimlerini uzun vadeli başarıya göre yönlendirmelerini sağladı. Bu makine pekiştirmeli öğrenme ve belirsizlik altında karar alma tekniklerini akıllıca harmanlayarak önceki öz gelişim yöntemlerini geride bıraktı ve insan düzeyinde sonuçlara ulaşılabileceğini gösterdi. Bu video boyunca kendi kendini geliştiren yapay zekaların tarihsel arka planından en son yeniliklere uzandık. Gödel makinesi kavramını ve tarihini öğrendik. Claude düzeyi meta verimlilik fikrinin nasıl doğduğunu gördük. Huxley-Gödel makinesinin çalışma prensiplerini inceledik. Ve bu gibi yöntemlerle ve benzer yöntemlerle kıyasladık. Son olarak bu gelişimlerin ne anlama geldiğini ve nereye doğru gidebileceğimizi tartıştık. Eğer yapay zeka alanında öz yinelemeli bir devrim yaşanacaksa, bugün anlattığımız fikirler bunun temel taşlarını oluşturuyor. Bu alandaki araştırmaları izlemek, geleceğin kendini yazan yazılımlarına tanıklık etmek demek. Sona yaklaşırken sizlere bir soru. Sizce yapay zekanın kendi kendini geliştirmesi insanlık için bir sıçrama tahtası mı, yoksa dikkatle kontrol edilmesi gereken tehlikeli bir eşik mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.